Dünya kamuoyu önünde birbirine şeytan diyen iki ezeli düşman, gece karanlığında gizli şekilde el sıkışırsa ne olurdu? Amerika Birleşik Devletleri en büyük düşmanı ilan ettiği İran'a gizlice silah satarken yakalandı. Ama asıl bomba bu değil. O silahların parasıyla dünyanın öbür ucunda gizli bir savaş finanse ediliyordu. Gelin Beyaz Saray'ı sarsan, başkanları istifanın eşiğine getiren bu kirli pazarlığın perde arkasına göz atalım. 1980'lerin ortasıydı. Televizyonlarda Amerikan bayrakları yakılıyor, Washington ise Tahran'a en ağır ambargoları uyguluyordu. Görünen tabloda tam bir düşmanlık vardı. Çünkü İran'da halk 1979'da Ayetullah Humeyni liderliğinde İslam devrimi gerçekleştirmiş ve Amerikan yanlısı Şah Rıza Pehlevi kovulmuştu. Haliyle Amerika kendi adamlarına karşı yapılan bu devrime sert çıkacaktı. Ambargoların yetmeyeceğini düşünerek o dönem yakın ilişki içerisinde oldukları Irak lideri Saddam'ın İran'a saldırmasına göz yumdular. Ardından da onu desteklediler. Ama kapalı kapılar ardında çok farklı bir trafik işliyordu. Beyaz Saray yasak olmasına rağmen İran'a füzeler ve askeri mühimmat gönderiyordu. Bu yüzden bu olay sadece bir ticaret değil, uluslararası bir suç zincirine dönüştü. Sırlar her zaman saklı kalmaz. Bir dergi haberi, bir itiraf ve çöken bir yalan kalesi. Devletler bazen kendi yasalarını çiğner. Peki bu risk neden alındı? Yıl 1985. Orta Doğu barut fıçısı gibi. İran ve Irak bir ölüm kalım savaşının içinde. İran'ın elindeki Amerikan yapımı silahlar tükenmek üzere, yedek parça bulamıyorlar. Öte yandan Amerika'da Başkan Reagan yönetimi Lübnan İç Savaşı'nda özellikle İran yanlısı grupların rehin aldığı vatandaşlarını kurtarmak için çırpınıyor. Amerikan kamuoyu her akşam haberlerde Lübnan'da zincire vurulmuş, gözleri bağlanmış vatandaşlarını izliyordu. Diğer taraftan ise okyanusun ötesinde CIA'in desteklediği Nikaragua'da ise komünist yönetime karşı savaşan Kontra adlı gerillalar parasızlık yüzünden dağılmak üzereydi. İran'ın tek bir arzusu vardı: Saddam ile yaşadıkları savaşı kazanmak için ne pahasına olursa olsun silah bulmak. Reagan yönetiminin arzusu ise daha karmaşıktı. Hem Lübnan'daki rehineleri kurtarmak hem de Nikaragua'daki komünist rejimi devirmek istiyorlardı. Ancak Amerikan Kongresi Nikaragua'daki savaşçılara yardım edilmesini kesinlikle yasaklamıştı. Bu yasağı aşmak için yaratıcı ama çok tehlikeli bir yol buldular. İşte büyük engel buradaydı: yasalar. Bir yanda İran'a silah satmak yasaktı, diğer yanda kontra savaşçılarına para göndermek. Çözüm olarak araya İsrail girdi. Plan şuydu: Amerika silahları İsrail'e verecek, İsrail İran'a satacak, İran'dan gelen milyonlarca dolar ise gizli bir havuzda toplanıp Nikaragua'ya aktarılacaktı. Bu devasa bir kumar operasyonuydu. Bir tek yanlış adım Washington'da kellelerin gitmesi demekti. Ama bu kirli trafik başlamıştı. İlk etapta Amerika İran ile iyi ilişki geliştirerek rehineleri kurtarmayı amaçlasa da para inanılmaz boyutlara ulaşınca işin rengi değişecekti. Binlerce Amerikan füzesi İran'a milyonlarca dolara satılmıştı. Bu paranın bir kısmı da kontra eylemcilerine aktarılmıştı. Fakat Kasım 1986'da Lübnan'da yayınlanan Aş-Şira dergisi bombayı patlattı. Ama ilk çatlak aslında bir dergiyle değil, düşen bir uçakla başladı. 5 Ekim 1986'da Nikaragualı hükümet güçleri kontralara silah taşıyan bir Amerikan kargo uçağını düşürdü. Hayatta kalan tek mürettebat üyesi Eugene Hasenfuss sorguya çekilince CIA adına çalıştığını itiraf etti. Olaydan bir ay sonra Lübnan dergisi parçaları birleştirince bütün dünya bu kirli trafiği öğrendi. Artık saklanacak yer kalmamıştı. Belgeler aceleyle imha makinelerine gönderildi. Yarbay Oliver North gibi isimler kurban seçildi. Başkan Reagan İran ile ılımlı ilişkiler kurmak için silah satıldığını hatırladığını ama Nikaragua'ya giden paradan haberi olmadığını söyleyerek kendini savundu. Bu olay Amerika'nın dış politikadaki itibarını yerle bir etti. İrangate tarihe Watergate skandalından sonraki en büyük siyasi deprem olarak geçti. Sonuçta ne mi oldu? Orta Doğu'yu karıştıran skandalın ardından İrangate olayı Amerika'nın çıkarlarını korumak için İran'a bile silah satabileceğini göstermişti. Fatura ödenecekti. Reagan güvenlik danışmanı Poindexter'ı istifaya zorlayıp Oliver North'u görevden aldı. CIA direktörü Casey ise yargı önüne çıkmadı. Skandalın gölgesinde hastalandı ve 1987'de sessizce hayatını kaybetti. Dünya şunu gördü: devletlerin resmi söylemleriyle gizli ajandaları her zaman aynı değildir. Çıkarlar söz konusu olduğunda en büyük düşmanlar bile aynı masada gizlice buluşabilir. Tarih bize bir kez daha gösterdi ki gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.